Efendim nerede kalmıştık? Eyvah. Zor soru. Güzeldi Serhan. Sen daha Yani önce o kadar nerede kaldığımızı sen bize bildirmiştin. keyifli bir daldan dala gidişimiz İşte ne var güzel. ki gerçekten Sebep nerede sonuç kaldığımızı kalmıyor. hatırlamıyorum. Evet, şimdi ben oradaki geldik, odur. Burası yok. Ya efendim ferdi nefseydik. Vahdetten Evet. sonra, vahdetten sonra. Vahdet toplum demek. Tevhidde vahdet sözü topluma gider. Ki tam tersi biliniyor değil mi? Vahdet tek olmak biliniyor. Tek olmak değil, birlik olmak demek. Birlik Vahdet birlik demek. 3 ilke var. 1 ehadiyet, birlik vahdaniyet, Eyvallah. biriciklik ehadiyet. Ehadiyet biricikliktir. Bir vahid, birlik vahdet, teklik ehad. Ehad mutlaktır. Hiçbirimiz ehad değil, aslımız ehad. Hiçbirimiz ehad olamayız. Evet. Biz vahidiz. Ne demek? Biriz. Bir, çok içindeki birdir. Ehadın çoğu yok ki bir olsun. Evet. Anladın mı? Eyvallah. Dolayısıyla vahid tek tek kişiler demek. Vahid. Vahdet toplum demek. Ama toplum ne? Aynı gaye etrafında iman birliği ise vahdet. Yoksa dağınık halkların bir arada durması değil. Değil. İman daha kalplerinize yerleşmedi. Teslim olduk diyebilirsiniz. Teslim olduk ne demek? Abi savaşmayalım, ben sana silah çekmeyeceğim, sen de bana çekme. Tamam, teslim oldun, İslam oldu mu? İslam bu demek. Yani barış yaptık aramızda, birbirimize saldırmayacağız. Saldırmazlık paktına İslam denir. İman, iman sana özümle güveniyorum demek. Hiç sözleşme yapmamıza gerek yok. Sen benden borç para mı aldın? Sen onu getirirsin. Ölsen de getirirsin. Tedbirini almışsındır. Sen ölsen çocuğun getirir. Ben onu biliyorum. Evet. İman birliği vahdettir. Vahdaniyet o demek. İman. Ey iman edenler. Vahdaniyete hitap ediyor. Uluhiyet vahdaniyette tecelli eder. Yani bak şimdi Sinan'ım çok asıl mesele şu. Bu Maneviyattan söz ediyoruz. Maneviyat tezahür ve tecelli etmiyorsa o maneviyat değildir. O sahtedir, yalandır. Allah mı diyoruz? İşlerini görmem lazım. İşlerini görüyorsam Allah'tır o. İşlerini görmüyorsam o Allah benim Tanrım. Ben bir ilaha tapıyorum. Gerçekliği yok. Gerçekte, zahirde bir işini, icraat. İspat. icraatı, ispatı yok. Ben ona inanıyorum. Seni de inandırıyorum. Onu da inandırıyorum. Bir tarikat kuruyorum. Mezhep kuruyorum. Din kuruyorum. Ben inanmak istediğime inanıyorum aslında. Bunların hepsi sahtedir. Allah bizatihi işleriyle zahir olan. Neden? Kur'an-ı Kerim açık. Hüvel evvelü. Aslı olan o. Hüvel ahiru. Gayede bulacağın o. Hüvel zahiru. Dış dünyada zuhur eden, iş yapan o. Hüvel batın. İlmi de dış dünyada yaptıklarından çıkar. Demek ki ilim zuhurdan alınır. Allah'ın işlerine şahit olmayan eşhedü diyemez. Yalan konuşur. Gidip efendim Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah efendim demek de olmuyor. Siz yalancılardansınız diyor. Kalbiniz mühürlü onlara diyor. Dilinizle söylüyorsunuz. Kalbinizde bir şey yok. İspat yok diyor. Şahit değilsiniz. İşine şahit olacaksın. Allah her an bir şendedir sözü. Bildiğin şen iş demek. Her an bir iş üzeredir. O halde Allah'a şahidim demek bir işini görmek. Peki Allah rahimdir. Rahmet eder. Özel rahmet eder. Nasıl diyebilirim ki? Öyle yazıyor. Bana ne? Yazarsa yazsın. Bir kişiye kendi gayretinin dışında hayatın ona ikram ettiği ve kendisinin de şaşırdığı, ya bu nasıl oldu? Ben hiç böyle hesaplamamıştım ama bu nimet ortaya çıktı. Allah'ın işi o işte. O El-Kâsib-i Habibullah'tan başka bir şey. O Ataullah. Yani çalıştığının karşılığı değil, çalışırken sana birden bir telefon geliyor. Diyor ki ya
Sen geliyorsun bir yere, diyor ki abi sen şu işi yapsana. Hiç aklına gelmemiş. Yok ya ben niye dedi diye yapmam dersin. Ama ya bir deneyeyim, bir yaparsın, oradan bir nimet gelir. Bunu sen yapmadın. O kişi de yapmadı. Ataullah, bağış o. Lütuf. Şimdi lütfa mazhar olduğunu anladığın an Cenab-ı Allah'ın işine şahit oldum. Onun zatını göremem. İşini görürüm. Sıfatını, ilmini bilirim. İşten o ilmi çıkartırım. Zatını göremem. Anlamadım. Sen kendi zatını görüyor musun? Haberim var. Bir başka insana baktığın zaman zatını görüyor musun? Yok, hep Sıfatını, konuşmasını, Hüviyetini. becerisini, hüviyetini, işlerini görürsün. Zatını. Zat haramdır. Mescid-i Haram zatın insanlara örtülü olmasıdır. İnsanlar kendi zatları da kendilerine örtülüdür. nasıl bilişecek, nasıl buluşacak? Sıfatında, fiilinde. Fiilinde. Emrolunduğu gibi ol. Zatını bildiğin an bitti. Zat her an işende nasıl bileceksin? Ya şimdi diyorum ki sana, Sinan sen müzisyen misin? Öyle diyorlar. İcra et. Bir şarkı yaptın. Bir tane daha yap. Yaptın. Bizim neydi? Keser. Eyvallah. Ne diyordu? 2500 tane ezberim var. Eyvallah. 2500 şarkıyı ezberine biliyorsun ama neticede 2500 babacığım. 2500 bittikten sonra zat kaldı mı? Varsa 2501 olması lazım. Zat her an bir şende değil mi? Eyvallah. Her an bir fiilde. 2500'de bitti. O zat yok yani öyle mi? Olmaz. O nedenle zat bilinemez. Her bilindiğinde yeni bir yaratıcıdır o. Eyvallah. Sanat da budur. Haydar Tatlı'ya Mısır'a götür diyorlar yanında da orada bir taksim yapıyor. Sultan beğeniyor demiş. Ya ne kadar güzel, bunun notasını alalım da demiş. Bizim çocuklar da çalsın. Nota? Ne notası demiş. Yine çalın. Bileyim ne çaldım. Bir daha aynısı değil de taksim yapıyor. Evet. Doğuş yani. Evet. İşte nasıl olsun. Hayır bütün hayat O öyle ama. şende. Eyvallah eyvallah. Bütün hayat böyle. Her an bir şende. Tekrarı yok bunun lafı. Tekrarı yapamazsın demek. Sen de yapamazsın. Ben de yapamam. En büyük sanatçı yaptığı eseri bir daha yapamaz. Denesin yapamaz. Improvize nereden çıktı caz? Becerememekten çıktı. Şaşırıyor insanlar. Yanlışlıkla yani. Hayır ben diyorum ya tam birebir yapsaydı caz çıkar mı ya? Çıkma eyvallah. Kendi uslubu ne demek? Kendi yapamadıkları. Yaptıkları değil. Anladım. Yaptıkları teknokrasi. O hazır. Yapamadıkları onda coşku, heyecan. Öbürünü coşturuyor. Onu coşturuyor. Yok yahu başkasıyla ne ilgin var abiciğim? Onlar usta işi. Jamsation. Sen Jamsation'ı hemen atladın, zıpladın. Ben şimdi sen bir iş yapıyorsun, bana diyorsun aynısını yap. Geziniyor o şeyde. Hadi yap bakayım, ben de piyanoda yapacağım. Bir gidiyorum, olmuyor. Bir daha yapıyor, hadi dene diyor. Replik. Tabii. Olmuyor. Fakat 1, 2, 3, diyorum ben orada başka bir yol buluyorum. Bu sefer O da diyor o ki, atlıyor. ne biçim bir şey Ne yaptın ya? Bunu mu yaptın? Yeni oldu. Yeni. oldu? Tabii. Yaratı. Yeni şen. Şen bu geldi. işte. Hep yeni. Teknik olarak yapmaya çalışıp da yapamadığında sana yardım geliyor. Sen onu niye yapıyorsun ya? Senden bir de böyle bir şey çıktı bak ona. Kendinden zuhur edene baksan. Ben bunu hiç bilmiyordum. Ya. Şimdi ben yaptım desen değil. Eyvallah. O bana yaptırdı zorladı desen değil. Ama hem sen varsın hem o da var işin içinde. Ve bir de şey doğdu. Sadece doğdu desen hayır o olmasa doğmayacaktı. Sen, bak bunların hepsi birlikte olduğu zaman buna vahdet diyor. Kimseye mal edemiyoruz. Tüm o koşullar bu tezahürü gerçekleştiriyor. Evet. Aşure. Aşure tabii ya. İşte Serhan. O aşure. Tamam, şimdi Hint aşuresine bakalım. Efendim ya hay Allah. Şimdi Atman'a nasıl ulaşıyoruz ve ferdi nefs ortaya çıkıyor, birey ortaya çıkıyor. Diyor ki ferdi nefs de salt birliğine ancak kendisini kendisinde ve kendisinin olan her çeşit ama içerikten, inançtan,
Hepsi var. Adanmalardan, tutkularından, arzularından boşalttığında, nasıl yapacağın ayrı bir konu. Boşalttığında kalan benlik ilahi benliktir. Atmandır. Hani ben olan ben dediği. Hayır, o Değil. Brahman. Ben olan ben Brahman, Bu bu Atman. atma. Ama Atman'a kavuşmayan Brahman'ı bilemez. Brahman Atman'da tecelli eder. Musa Aleyhisselam, Tanrı ona ben olan benim dediğinde, Musa bunu gidip ümmete söylerken İsrailoğullarına nasıl söyledi? Beni ben olan ben gönderdi. Bravo. Beni ben olan ben gönderdi. Başka birisi yok. Ama sizin gördüğünüz ben değil. Ya bu çok zor geliyor değil mi insanlara? Ya bu nasıl yapıyorum? Gayet basit. Ya hiçbir zorluk yok. Bilmeyene zor, bilene çok kolay. Nedir? Dinimi kolaylaştırın, zaten kolaydır diyor. Evet. Şimdi nedir? Ya gayet basit. Serhan bizzat kendisi, yani bizzat kendisi dediğim, işte tanıdığın senin oğlun olan efendim hüviyetiyle şeyle bir kişi. Onunla konuşuyoruz. Sevişiyoruz. Seni çok seviyorum arkadaş diyor. O da diyor abi ben de sana diyor. Ahbabız değil mi? Ya tabii ki ahbabız. Ondan sonra ya geçen gün geldim beni aramadı. Ya çok ayıp oldu filan. Ne güzel değil mi? Eyvallah. Gitarist, sanatçı Serhan var bir tane. Serhan'la ben çok arkadaşım. Anlamadım. Kimle? Hangi Serhan'la? Virtüöz Serhan'la arkadaş mısın? Yani virtüöz müsün? Ya. Değilim. O Serhan'la ben tanışmıyorum bile. O bana ikram ediyorsa tanıyorum. Mükrimin. O bak diyor Metin abi. Nasıl? İkram ediyor. Bana veriyor. Yani şimdi o büyük bir zahmetle, emekle, yetenekle bir iş başardı. Öyle mi? Bana bedava veriyor. Bedava değil, para da alsa ne olacak? Yani. Parayla ölçülemeyecek bir şey veriyor bana. Bak diyor, bizim biraz evvel. Bakın diyor, çok tatlı, dini kolay. Peki, ben Serhan, sanatçı Serhan'la arkadaşım. Sanatçı, hemen ne yapar Serhan? Buyurun efendim der. Alırım bakarım. Bakarım. Ahşap. Ahşap güzel. Teller de gergin yani. Elini de keser yani. Nasır da yapar. Filan. Abi al sen şunu. Ben öbür Serhan'ı arkadaş bildim ama o Serhan bana lütfedemez. Bu Serhan lütfeder. Eyvallah. Bu Rabbin emrindeki Serhan. İşte bunun gibi bir şey. Oo, çok güzel. Konuştuğumuz şey böyle bir şey. Eyvallah. Yoksa yüceltiyoruz bilmem ne işte o büyüktü. Ya öyle bir şey yok. Ya da siyasileştirelim. Benim var arkadaşlarım siyasi. Yani bakanlık yapıyor ya da ne bileyim kaymakam, vali. Senin de vardır. Eyvallah. Senin hele daha çok var. Ya şimdi kardeşim o Mehmet Ağa geliyor ailesiyle beraber yemeği yiyoruz, içiyoruz, dolaşıyoruz, kalk git neyse filan eğleniyoruz. Tiyatroya gidiyoruz bilmem ne. Sonra bakanlığa gidiyorum ben. Aynı kişi orada. Bakanlık işlerinden bir iş talep ediyorum. Diyor. Metinciğim, liyakat belgeniz. Yeah. Ulan biz arkadaş değil miyiz? O yeme içme arkadaşın burada yok. Orada hitap bile değişiyor. Burada makam var. Sayın Bakanım oluyor orada. Makam var Tabii, orada. Tabii. Cumhurbaşkanı oldu. Bambaşka iş oldu. Allah'tan söz ederken de böyle. Meratipte Allah tecelli ediyor. Allah. Her mertebede farklı bir zuhurat ve tecelli var. Evet. Bu mertebelere hakim olmayan insan arif olamaz. O nefis mertebelerinde hep çıkılır değil. Üçüncüden sonra inilir. İnilir, çıkılır. Ya, O hareketlidir yani. O şey değil. maniveledir diyorsun. Aynen. Aynen öyledir. Evet efendim. Ferdi nefs kendindeki içerikten sıyrılıp sınırlı benin salt birliği durumuna gelince de evrensel olan, sonsuz ve sınırsız olan külli nefs ile. Şimdi sonsuz ve sınırsız diyor kendi metinlerinde. Arkasından ne dedi? Külli. Külli dedi. Şimdi bak külli ne demek? Bütünsel demek. Bütünsel sonsuzdur ama sınırsız değildir. Sınırlı sonsuzdur. Küredir. Evet. Orada
Hayır, sen bunu anlamalısın. Böyle sınırsız... Okuyup geçer tabii. Öyle uçma orada öyle bir değil şey yok yani, ki. tabii. Sınırsız diye bir varlık yok. Anladın mı? Sınırsız algılanabilecek bir şey değil. Yani. Asla. Ne bilinir, ne algılanabilir, Evet. ne de vardır. Evet.